Herkese merhaba. Bu kanalda modaya dair her şeyi konuşuyor olacağız ve uzun videolarda genellikle sezon trendlerini ele almayı düşünüyorum. Bu hafta da ayakkabı trendlerini konuşmak istiyorum. Çünkü bence bir outfit'i en çok etkileyen şeylerden biri ayakkabılar. O yüzden ayakkabılarla başlamak istedim. İlk trendimiz loaferlar. Loaferları zaten sürekli görüyoruz ama bu sezon özellikle peak yapacağı bir noktada. Kalın tabanların modası biraz geçti diyebiliriz ama halihazırda kalın tabanlı bir loaferınız varsa bence onu da kullanabilirsiniz. Burada paylaştığım gibi bir sürü farklı outfitle kombinleyebileceğiniz bir model. Yani eşofmanla bile kombinlemişler. Daha ne bekleyebiliriz bir ayakkabıdan bilmiyorum açıkçası. Her türlü kombini farklı seviyeye taşıyor bence loaferlar. O yüzden eğer loaferınız yoksa bir tane almanızı önerebilirim. Çünkü bir de zaten zamansız bir parça. Özellikle YSL'in şu modeli çok trend ve bu modelin birebir aynısı Mango'da da Zara'da da var ve ikisi de deri. Mango'dakinin fiyatı 3500, Zara'daki 2690 lira. Yani ihtiyacınız varsa bence ikisini de değerlendirebilirsiniz. Zara'da bunun deri olanı da var ve yine fiyatı 2690 lira. Bu da çok iyi duruyor bence. Bir de kullanım açısından yağmurda falan süete göre daha az etkilenmesinden dolayı deri olanı tercih ederim ben. Ama tabii ki süet de çok iyi duruyor. Bu arada süet özellikle bu sezon çantada da ayakkabıda da çok trend. Hatta her şeyde çok trend diyebilirim, ceketlerde falan da. Zaten trend olmasa da her sezon kullanılabilecek bir materyal olduğu için bence her türlü süet bir parça edinebilirsiniz. Bu modeller dışında aynı zamanda şu siyah penny loafer ve tekneci ayakkabısı diye geçen şu bağcıklı model de var Mango'da. Yine bu modeller de çok trend. Hatta bence özellikle siyah olan gibi bir model aldığınızda hiçbir şekilde modası geçecek bir ürün değil. O yüzden bu bence ilk tercih edilecek model olabilir. Bir de benim çok sevdiğim, yakından takip ettiğim bir marka olan Previn loaferları var ve bunlar vegan deri, elma kabuğundan üretiyorlar ve Türk bir marka, Elif Taştekne'nin markası. Zaten bu markanın vizyonu, tasarımları falan çok güzel ve bu modeller arasında en beğendiğim de Previn modeli açıkçası. Ben bir tane alacak olsam Previ tercih ederim. Bir sonraki trendimiz babetler. Babetlerin de her türlüsü çok trend bu sezon ve her türlü kombinleyebileceğiniz bir ayakkabı. Spor, şık, günlük her kombinle gerçekten parlayan bir parça. Sonbahar ve kışta özellikle çoraplarla kombinlendiğinde bence çok cool duruyor. Şurada gördüğünüz Miu Miu modeli gibi. Bu sezon özellikle en çok göreceğimiz model ve benim en beğendiklerim arasında Puma'nın Speed Cat'leri var. Zaten Speed Cat'in sneaker'ının da balerin ayakkabısı olarak geçen bu babetlerin de reklam yüzü olarak Dua Lipa'yı kullanmışlardı ve ikisi de bence çok başarılı gerçekten. Yine buraya Zara'dan, Mango'dan modeller koydum. Buradaki çift renkli olan zaten Chanel'in klasik modellerinden biri. Tabii arada çok ciddi bir fiyat farkı var. O yüzden bütçenize göre tercih yapabilirsiniz. Şu lastikli olan model de gerçekten çok zamansız ve sofistike duran bir model bence. Zara'daki siyah küt burunlu olan da özellikle Drov'un modeline çok benziyor. Ama Drov'unkinin üst kısmı biraz daha üçgen yapıda. Ama bu model de aynı şekilde kullanılabilecek bir parça. O yüzden yine bütçe dahilinde ikisi de değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Bir sonraki trendimiz ise animal print ayakkabılar. Bu sezon, hatta geçtiğimiz sezondan beri animal print her şeyde yine süetler gibi çok trend. Ve bu sezon daha da fazla göreceğimizi düşünüyorum. Leopar zaten son 3-4 yıldır gördüğümüz bir türü animal printlerin. Ama özellikle inek desenlerini bu sezon çok sık göreceğimizi düşünüyorum. Bu tür baskılar bana biraz riskli geliyor. Çünkü sadece trend olduğunda giyilebilecek şeyler gibi geliyor. Ve yani yaş ilerlediğinde sanki bu tür şeyleri daha az tercih edecek gibi geliyor insanlar bana. O yüzden yani riskli bir tercih olur ama hoşunuza gidiyorsa yine bence bunları da değerlendirebilirsiniz diye düşünüyorum. Bir diğeri western botlar yani kovboy botları. Bunları zaten son yıllarda özellikle yazlık kombinlerde, Coachella'da falan sık sık gördük. Ama sonbahar kış sezonunda da sıkça göreceğimiz bir model olacak diye düşünüyorum. Havalar çok soğumadan bermuda şortlarla ve blazer ceketlerle yapılan kombinlerden birini yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü gerçekten aşırı cool duran bir outfit bence. Buraya koymamışım ama bunların bot olanları da çizmeler gibi göreceğimiz modeller arasında yine Mango ve Zara'dan modeller koydum. Arada evet bir fiyat farkı var çizme olmasına rağmen Zara'daki ama Mango'daki deri olduğu için eğer uzun süre giymeyi düşünüyorsanız ve daha kaliteli bir şey almak istiyorsanız Mango'dakini tercih edebilirsiniz bence.
Geldik sneakerlara. Sneakerlar zaten her sezonda kullanılan bir ayakkabı türü olduğu için ve bunlardan çok daha fazla bahsetmek istediğim için sneakerları ele alacağımız başka bir video yapacağım. Ama yine de hiç değinmeden geçmek istemedim. O yüzden buraya bazı modelleri koydum. Sezonda, yani birkaç sezondur zaten halihazırda trend olan ve trend olmaya devam da edecek bazı modeller de var. Yeni trend olacak modeller de var. Ama dediğim gibi süet her şeyde trend olduğu gibi sneakerlarda da çok trend bu sezon. O yüzden belki süet bir sneaker almayı düşünebilirsiniz diyerek bir diğerine geçiyorum. Kitten topuklu ayakkabılar, mini topuklular. Bu ayakkabıların botları, babet tarzında olanları, sandaletleri hepsi çok trend. Hatta yazın flip-floplarını gördük çok fazla. Sonbahar, kışta da yine botlarını görmeye devam edeceğiz bence. Aynı zamanda şu açık olan ayakkabıları geçen sene de sıkça görmüştük. Hatta bunların kırmızı ve bordo olanlarını aynı renk ince çoraplarla kombinlemişlerdi ve gerçekten çok iyi duruyor. Çok iyi duruyor. Bir de bu sene zaten monokrom giyinmek de çok trend. O yüzden eğer böyle bir ayakkabınız yoksa bunları da zamansız bir parça olarak tavsiye ediyorum. Bir de zaten günlük kullanımda ayağı da çok yormayacak bir topuk boyu olduğu için çok okey bence. Yine bunları örnek olarak Mango ve Zara'dan örnekler koydum. Biri bot, diğerleri bahsettiğim tür açık modellerden. Zara ve Mango'da zaten hani neredeyse aynı olacak bir model var. Bunları değerlendirebilirsiniz bence. Mio'lar da bu sezon çok fazla göreceğimiz modeller arasında. Bunların biraz trend etkisi olan modelleri var. Ama eğer çok trende kaçmadan bir tercih yapacak olursanız bu da zamansız olabilecek bir ayakkabı modeli diye düşünüyorum. Yine vurgunun özellikle ayakkabıda olduğu kombinler yapılabilir bunlarla da. Bu arada Mio'ların topuklularını da son bir yıldır özellikle influencerlarda çok fazla görüyoruz. Ve bunlarla da çok daha modern bir görüntü yakalanıyor bence. Ben bunların topuklu olanlarını da çok beğeniyorum zaten. Bence düz taban olanlar da topukluları da gerçekten çok kullanışlı ve yine outfit'i çok farklı bir noktaya taşıyan modeller arasında. Buraya yine Mango'dan ve Zara'dan beğendiğim modelleri ekledim. Bakmak isterseniz güzel seçenekler bence. Mio'lara benzer ama biraz daha günlük ve konfor ayakkabıları olan Clog'lar bu sezon çok trend. Clog'lar biraz daha kaba duruyor ve herkese hitap eden bir tarzları yok, farkındayım. Ama Clog'larda da Birkenstock'un şu burnu kapalı modellerinin hem tüylü hem tüysüz olanları daha modern bir görüntü oluşturabiliyor. Hatta Ugg'ın da sanırım böyle modelleri var. Yani bence ikisi de kullanışlı modeller. Bunları da yine çoraplarla sonbaharda da kışın da çok rahat kombinleyebilirsiniz. Hatta Birken'in şu tüylüleri kışın bile gider ki tüysüz modelleri zaten ilkbahar yaz mevsimlerinde bile çorapsız giyilebilen modeller. O yüzden hem rahat hem tarz durması açısından bunlar da iyi diye düşünüyorum. Ayakkabı trendlerinden bahsederken tabilerden bahsetmemek olmazdı. Biliyorum çok eleştirilen ve herkese hitap etmeyecek bir model ama bu sezon artık sokaklarda bile görmeye başlayacağımız bir model olduğunu düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz bu normalde Maison Margiela'nın Japon tabilerinden esinlenerek ürettiği bir model ama artık butik ayakkabı üreticilerinde bile görmeye başladık ve bu yüzden de sokaklarda da göreceğimiz bir model olduğunu düşünüyorum. Ben de tabileri ilk gördüğümde beğenmeyenlerdenim ama moda algısının biraz gelişmesi için zaten görmek, gözün gezinmesi gerekir. Yani bu her şeyde böyledir aslında. O nedenle ben artık kullanılabilecek bir model olduğunu düşünüyorum ve kullananlar da çok rahat olduğunu söylüyorlar. Bunların da yine botları da, babetleri de her türü trend kategorisinde. Bonus olarak bir trendi daha bu sefer üzülerek paylaşacağım. Çünkü topuklu sneakerlar tekrar geliyor diyorlar. Bunların diğerleri kadar tercih edileceğini düşünmesem de yine de geçmek istemedim. Ama ben umarım bir daha görmeyeceğimiz modeller arasında olur diyerek videoyu kapatıyorum artık. Bu tür trend videolarını görmek istiyorsanız veya benim kaçırdığım, sizin eklemek istediğiniz şeyler varsa yorumlarda paylaşın lütfen. Bir sonraki videoda görüşürüz.